Evet, Bulgar ekibi şu an sahnede. Bulgaristan Sessiz Halk Dansları ekibi bu senenin en iddialı, kazanmayı en çok isteyen, motivasyonu en yüksek ekiplerinden. İnanılmaz performanslar sergiliyorlar. Turnuvada finale kadar hiç fire vermeden geldiler. Ozan yanımda. Ozan, sen Varşova'daydın, elemeleri izledin, antrenmanlarına kadar izledin. Ne diyorsun? Ben antrenmanları izlemedim. Evet. Elemelerin de son 2 günü oradaydım. Şu an gördüğün gibi topal koşmaya girdiler. Topal koşma. Rutinlerinde bu var ama buradan nereye bağlayacakları asla belli olmuyor. Büyük ihtimalle Zigoş ama. Enerjileri çok yüksek bir ekip Erman. Sen birlikte vakit geçirme şansı buldun. Yani Varşova'nın altın üstüne getirdiler. Kızları ayrı enerjik, oğlanları ayrı enerjik. Değil mi? Yani sanki bir çok cana yakın da insanlar. Bir maddenin tesiri altında gibi hareketleri. Evet. Yok, madde imkansız bu saatten sonra. Evet, şu an federasyon o konuda çok büyük, biliyorsunuz. Ya, geçen sene yaşanan olaylardan sonra özellikle. Bu arada Yavuz yanımızda. Yavuz 2014 Avrupa Gençler Sessiz Halk Dansları solo kategorisinde Avrupa üçüncüsü. Gururumuz ülkeyi sokağa döken başarısıyla göğsümüzü kabartmış bir genç. Yavuz, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sen 4 ay önce Senegal'de bir sakatlık yaşadın yine turnuva esnasında. Evet, Senegal'de ben 6 farklı yöreyi aynı anda yapmaya çalıştım. Malatya, Kütahya, Kocaeli, Kırşehir gibi yörelerimizden aynı anda yapmaya çalışınca bir baygınlık geçirdim. Ozan, sen tam oradaydın, Senegal'deydin. Ben orada değildim. Ama evimde radyodan takip ediyordum turnuvayı. Korkunç bir spor kazası. İnanılmaz bir ses geldi. Kafasının üstüne düştü ve bizim yüreklerimizi ağzımıza getirdi. Yani ben Yavuz, aman Allah'ım dedim sesi duyduğumda radyodan. Çünkü tok diye bir ses çıktı. Ama bu sanırım bu tür sakatlanmalar bu sporun bir gerçeği. Yani trajedisi diyelim daha çok. Trajedi demişken zaten sessiz halk dansları kendisi bir trajik bir olaydan doğmuş bir spor dalı. Yani çok geriye de gitmiyor. Bundan 10 sene öncesi gazete takip eden seyircilerimiz hatırlayacaktır. Bir Türk genci, çok ilginç bir ortaya çıkış hikayesi var. Bir Türk genci Bulgaristan'a gidiyor kış tatili için. Orada bir Bulgar bir kıza çok aşık oluyor. Maria Varashova'ya çok aşık oluyor ve kızın halk dansları ekibinde olduğunu öğrendiğinde ben buna yakın olmak için bunun ekibine katılmam gerekir diye düşünüyor ve İstanbul'da neyi var neyi yoksa satıyor. Bütün işte Bulgar vatandaşlığına geçiyor. Ve orada bir şekilde Varashova'nın ekibine katılıyor. Onlarla birlikte mahalli işte belediyeler arası turnuvalara katılıyorlar. Büyük başarılar elde ediyorlar. Ama kıza bir türlü açılamıyor. İşte gittikçe içinde büyüyen bir öfke, bir yalnız şu an büyük finale yakışır hareketler başladı. Kaşengi Tamzarası, Hare, Papori tek ayak üstü. Gördüğünüz gibi. İnanılmaz Klasik bir kombinasyon bırakma. Ve turnuvada Yavuz daha önce görmediğimiz bir kombinasyon. Toros bengisine bağladılar şu an ve ben hiç bunu beklemiyordum. Benim Bravo. sadece şimdiye kadar sayabildiğim, yanlışım varsa düzelt. Şu oyunlar Mendil, Serçe, Turnam, Sinsin, Yumruk, Öteyüz, Şeşen, Vik. Kemaliye Tamzarası. İnanılmaz. Bunlar inanılmaz ve Bulgar halk dansları ekibi, Bulgar sessiz halk dansları ekibinin en büyük özelliği bu inanılmaz zor kombinasyonları çok temiz bir şekilde birbirlerine bağlayabilmeleri, yani işte, çok kusursuz bir şekilde, bir göze hoş gelen bir şekilde birbirine bağlayabilmeleri. Evet. Aslında bizde niye yok diye üzülmememiz gerekiyor. Çünkü Bulgar halk oyunları ekibinin bu turnuvada oynadıkları bütün oyunların orijinali Anadolu'da var. Evet. Antrenmanları ve antrenörleri de bu sene çok etkili oldu. Evet, yok bu tabii bizim kendimize bir sormamız lazım. Bizden niye böyle bir ekip çıktı? Çünkü bunların isimleri Türkçe. Yani biz mesela, değil mi Yavuzcuğum? Mesela biz buna Kemaliye diyoruz. Bulgarlar ne diyor? Kamaliye diyor. Kamaliye. Yani bunun açıklaması yok. Yani bizim çocuğa cacık deyip de onlara yoğurda yoğurt diyorlar ama. Yoğurt demeleri gibi şu an bir şey. ama büyük bir evet. Artık susmamız gerekiyor ki bu tarihi bir an artık. Bu bir belki 10 sene sonra çocuklarımıza anlatacağımız, biz bunu canlı gördük, canlı izledik diyebileceğimiz, bununla gurur diyebileceğimiz bir
artık İnanılmaz. show diyelim. Ben Artık şu Artık bu bir yarışma değil, bu bir Gerçekten show. aklımızdan neden çıkmıyor cevabı bu. tüylerim Maalesef- diken oldu benim Evet. şu an. Yok. Biz de alkışlıyoruz. Final dediğim böyle oynanır. Ya bu Keşke. acımasızlık. Keşke. Keşke bizde de olsa.